Parabox TV'den herkese merhaba. Takipçilerimizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Yanımda Burak Bayram, kameranın arkasında her zamanki gibi Doruk Çelebi ve soruları cevaplamaya başlıyoruz. Evet Doruk'cum, hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Derhal sorulara geçiyorum. Bicolor ya da two-tone olarak geçen ve iki farklı metal içeren modeller saat dünyasında hak ettikleri ilgiyi göremiyorlar. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani görememeye devam etsinler bence. Ben de çok ilgi göstermiyorum. Eskiden vardı birkaç tane two-tone diye tabir ettiğimiz iki renkli, iki farklı materyalin kullanıldığı saatlerden. Ama ben halihazırda yani ikisinden birini tercih etmekten yanayım. Two-tone yani iki farklı materyalin kullanıldığı saatler bana çok sempatik gelmiyor. Ben kendi adıma two-tone saatleri başarılı buluyorum. Aslında benim hoşuma gidiyor. Çünkü ama şunu da şu şekilde açıklayayım. Yani altın ve çelik bence birbirine renk olarak uyuyor. Eğer sarı altınsa. Rose gold'la çeliği çok ben de birbirine yakıştıramıyorum. Aynı zamanda saatlerde altından hoşlanıyorsanız, altın pahalı bir metal olduğu için tamamını altın almakla çelik altın almak arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. Dolayısıyla o renk kombinasyonuna ya da o renge ulaşmak için çelik altın iyi bir basamak. Artı ben yine yani çelik altını hem nasıl diyeyim takım elbise gibi okazyonlarla hem de smart casual kıyafetlerle gayet yakıştırıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla ben soruyu soran arkadaşın bahsettiğine katılıyorum. Yani evet biraz hakir görülüyor. Hak ettikleri ilgiyi de göremiyorlar. Çelik meraklısı puristler tarafından diyeyim. Ama bence öyle değil yani. Evet yani hemfikir olmadığımız bir soru daha olabiliyor. Yani. Bu konuya ben de bir yorum ekleyeyim. Sarı altın yerine lütfen roz altın tercih edin. Böylece şıklığınızdan ödün vermeyin. En azından Doruk'un söylediğine katılıyorum. Ben de, evet. Devam edelim. Sıradaki soruya geçelim o halde. Bir dönem müthiş popüler olan bazı markalar segment, üretim kalitesi ve tarz gibi unsurlarda değişiklik yapmamasına rağmen bir süre sonra popülaritesini büyük ölçüde kaybediyor. Örneğin Frank Müller, Graham gibi. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Yani bu soru bizim ülkemiz için mi sorulan bir soru acaba yoksa global anlamda sorulan bir soru? Doğru bir yaklaşım. Evet. Türk takipçimizden geldiğini düşünürsek ülkemizdeki popülariteden bahsettiğini varsayıyorum. Ya eğer öyleyse benim fikrim popüler olma sebeplerini kaybetmiş olmaları diyebilirim. Yani popüler olma sebepleri işte bu saati kullanan ünlü biri ise o ünlü biri bunu kullanmamaya başladığında bu popülariteyi kaybetmeye başlıyor. Ya da ünlü olma sebebi neyse bilemiyorum. Yani Graham'in, yani Frank Müller için öyle bir şey söyleyebiliriz ama yani Graham de tabii çok iddialı bir tasarım. Evet. Tepe tasarımı. Yani o bir süreden sonra insanları sıkmış olabilir. Yani saatlere yan yana bir başka markalarda da aynı şeyi yaşıyoruz. Hep aynı görüntülü böyle ekstra bir detay olunca o bir süreden sonra onu güncellemekte çok zorlanıyor markalar ve maalesef daha önce yakalanılan o ilgi, popülarite kaybolabiliyor. Benim fikrim bu. Yani ben de Serdar'la aşağı yukarı aynı düşünüyorum. Öncelikle ben bu markaların dünya genelinde popülaritesini kaybettiğini düşünmüyorum ama sonuçta Türk bir takipçimiz bunu sorduğuna göre bizim Türkiye'den bahsediyor olduğunu varsayarak söylüyorum. Bence de takan ünlü simaların artık bu saatleri kullanmıyor olması ya da bu saatlerin bir şekilde medyada ya da farklı mecralarda gözümüzün önüne gelmiyor olması onların eskisi kadar popüler olmadığı anlamına gelebiliyor. Lüks saatçilikte çelik, altın ve platin gibi materyallerin yerini yavaş yavaş ileri teknoloji ürünü malzemeleri bırakması sizce söz konusu mu? Siz bu iki malzeme grubundan hangisini tercih edersiniz? Buyurun. Bence söz konusu değil. Yani çünkü altın, platin gibi kıymetli metaller lüksle beraber anılıyor. Sarı altın dediğiniz malzeme neredeyse 3000 yıldır dünyada var zaten. Daha farklı tonları da daha sonra geliştirildi. İşte kimyasal alaşımları değiştirerek. Ben pek katılmıyorum ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yeni alternatif malzemelerin dayanıklılığı çok önemli. Bence burada o ön plana çıkıyor. Yani bugün altın bir saat aldığınızda o altın saatin hala çizilebiliyor olması, zaman içinde okside olması çok hoş şeyler değil. Yani ben isterdim ki kendi adımı konuşmak gerekirse yeni alternatif malzemelerin seramik gibi ya da işte karbon TPT gibi malzemelerin dayanıklılığında ve sürekliliğinde altın tekrar kullanabilsin, altına o mukavemet kazandırılabilsin. Benim için ideali bu olurdu herhalde. Yani genel olarak aynı fikirdeyim ama ben de bu alternatif materyallerin artık bir marketing için kullanılan bir argüman olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de senin söylediğin şey bu alternatif materyallerin özellikle çok dayanıklı olması
saatlere olan ilgiyi de biraz azaltıyor diye düşünüyorum. Çünkü yani bir saati zamanında adam 1960'larda bir tane işte Rolex'in bir modelini almış. Bugüne kadar zaten o gün üretilen saatlerin çoğu gelememiş birçok sebepten ötürü. Evet. Gelenler de belli değişimlere uğramış o günkü kullanılan materyal ve teknolojilerden ötürü. Ve bugün önümüze vintage diye bir kavram çıkmış. Çok da değerli, çok da önemli şeyler var. Seramik bir saati mesela bugün alıyorsun. 70 sene sonra kırmadığın sürece kesinlikle, aynı tabak gibi aynı şekilde devam ediyor yani hayatına. Dolayısıyla bu hani işin rengini de biraz değiştiriyor diye düşünüyorum. Bizim bu standart yani bildiğimiz materyaller her zaman önemli olacaktır. Bu alternatif materyaller de devam eder ama bir marketing argümanının ötesine de geçemeyecekler diye düşünüyorum. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Evet, güzel sorular geliyor Doruk Bey. O halde hemen sıradakine geçelim. Bütçeyi ikinci plana aldığınız takdirde motorspor temalı saatler arasından tercihiniz ne olurdu? Ya ben buna eminim, Burak'la aynı cevabı vereceğiz. Biz tabii bir de Horobox ailesi olarak şu arkamızda gördüğümüz Chopard markasına bir yakınlığımız var. Ama bunun ötesinde bu saati temsil eden, bu modeli temsil eden insanların da katkısını düşünürsek Chopard'ın milyası bence tartışmasız motor sporlarıyla ilgili aklıma gelen ilk marka, ilk model diye düşünüyorum. Yani. Serdar'a katılıyorum. Bu konuda Milya konusunda hatta altına imza atarım popüler tabirle. Aynı zamanda biz, daha doğrusu Serdar Chopard standında fuarda Jackie X'le röportaj yapma fırsatı bulmuştu. Yani insan o onura eriştim diyelim. Kesinlikle, hatta. Yani doğru. Müthiş bir beyefendi, çok özel bir insandı. Gerçekten onu yapabildiğim için çok da mutluyum. Yani Jackie X'le karşı karşıya oturmak, onu etten kemikten bir şekilde görmek, merhaba demek benim için de çok gerçekten onur verici bir olaydı. Chopard'ın buna vesile olmuş olması zaten onu belli bir standardın üzerine çıkartıyor benim adıma. Biraz taraflı davrandık. Biraz taraflı davranıyoruz. Ama bunun dışında ben yine de bir örnek daha vermek isterim saat sever arkadaşlar için. Tag Heuer Monaco'da bence motor sporları için çok güzel bir saat. Kesinlikle onu da tavsiye ederim eğer bu konuya bir merakınız varsa. Yaşınızı ortaya çıkaran cevaplarınız için teşekkür ediyoruz. Sen buna bir cevap bütçe ikinci planda olduğu için, özellikle bunu belirttiği için Richard Mille'in şu anda Formula 1 başta olmak üzere bütün motor sporlarına, hatta bütün ekstrem sporlara olan katkılarından yola çıkarak üretilen modellerini son derece beğeniyorum. Yani tabii yani cebinde paran olsa ulaşamayacağım bir model olduğu için belki de o yüzden aklımıza gelmemiş olabilir diye düşünüyorum. Doğru. Katılıyorum. Sıradaki sorumuz. Reissue veya Heritage tarzı modeller sizce orijinal versiyonlarının mümkün olduğunca aynısı mı olmalı, yoksa modern dokunuşlarda içermeli mi? Bence hiç olmamalı yani reissue, heritage falan yani hakikaten yani kusura bakmasın kimse ama ben yani çok sıkıldım. 56, 57, 58 bilmem ne sıra 50 sene öncesi, 60 sene öncesi yani hiç reissue olmasın yani hiç ne bileyim heritage olmasın. Artık yeniliklere bakalım, yeni şeylere bakalım. Sıkıldık artık bunlardan. Yani saat dünyası ne zaman bir yerde bir sıkışsa ya bayan modellerine yöneliyor ya da heritage'a yöneliyor. Ben bunu daha önce de bir yerlerde söylemiştim, hatırlamıyorum ama yeter artık. Yani gerçekten biz artık yenilikler görmek istiyoruz. Yani bugünü taçlandıralım, yarını taçlandıralım ama 50 sene öncesi, 60 sene öncesi artık yeter. Ya benim belki koleksiyonumdaki en önemli modellerden biri reissue aslında. Audemars Piguet'in Extra Thin Royal Oak Jumbo diye tabir edilen yani 72'deki modelin 2012'de çıkarılmış reissue'su ama yani ben artık yettiğini düşünüyorum. Yani artık yeniliklere bakalım, önümüze bakalım. Ama soruyu da yani tam cevaplamak gerekirse bilemiyorum ki. Yani ben hiç yani cevaplayasım yok o soruyu yani. Olmasa daha iyi bana göre. Ben cevaplayacaktım ama o kadar asabileşti ki korktum. Sakinleştin sen istediğin cevabı. İşin şakası bir yana ben aslında sorunun arkasındaki mantığı anlıyorum. Kendimce de şu şekilde cevap vereyim. Ben reissue saatlerin birebir olmasını açıkçası pek istemem. Neden? Çünkü bir sürü modern malzeme var. Tasarım detaylarından uzaklaşmadan, DNA'dan uzaklaşmadan bu modern malzemeler kullanılabilir. Sene 2021 ben plastik camlı bir saat kullanmak istemiyorum. Ya da bir bezel minesinin artık alüminyumdan değil, nikelden değil, seramikte üretilmesini istiyorum. Ya da 30 metre su geçirmezliğe sahip bir saat de takmak istemiyorum. Dolayısıyla evet, reissue heritage modeller bence yeniden yorumlanırken bunlara dikkat edilirse iyi olur. Bunlara dikkat eden markalar da benim tercihlerim arasında girer.
Aslında benim söylediğimi de biraz destekliyorsun. Yani ben biraz fazla agresif girdim ama yani benim de anlatmaya çalıştığım şey aslında bu yani. Reissue, heritage, reissue, heritage. Yani yeter bir o heritage, daha doğrusu vintage olan saatin de değerine etki ediyor. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda kesinlikle. da. Bırak o öyle kalsın. Niye yenisini yapıyorsun? Yani millet onu bulmaya çalışsın. Onu takanlar bunu bir ayrıcalık olarak görsün. Yine AP'den örnek vereyim. Bu konu beni çok ilgilendirdiği için bu 5402'ydi galiba değil mi Doruk? O ilk A serisi Roy Lock'un bu Extra Team modeli. Evet, şimdi yan yana koyduğun zaman bu adam bunu belki 1970'lerde almış bir büyüğünden ya da 1970'te, ben de 70 doğumluyum yani 72'de bunu alıp hala yaşayan insanlar vardır diye düşünüyorum. Adam bırak onun keyfini yaşasın. Sen koyuyorsun yanına bunun neredeyse birebir aynısını. Evet. O saatin de değerine etki ediyorsun. Değer derken tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Maddi değerinden bahsetmiyorum. Maneviyatından bahsediyorum. Dolayısıyla yani yeni bir şey yapıyorsanız tamam bunu benzetelim eskisine ama senin söylediğin gibi güncel detayları da muhakkak ekleyelim diye düşünüyorum. Var mı böyle bir model peki aklında? Nasıl? Güncel detayların eklendiği reissue ya da heritage diye adlandırabileceğimiz? Yani var. Tudor Black Bay Heritage seramik mesela. Evet. Malzeme gayet güzel. İçindeki mekanizma gayet güzel. Değil mi? Seramiği koymuş ve bir şey katmış. Aynen öyle. Bu geçmişten ayırmış zaten. Kesinlikle yani. Bakıyorsunuz Snowflake kollar var mı? Var. Dot markörler var mı? Var. Evet. Bezel yine aynı bezel. Kasa yine aşağı yukarı aynı kasa ama simsiyah çok güzel bir saat. Modern. İçindeki mekanizma Metas sertifikalı. Evet, aynen. Sonuç itibariyle hani İngilizce tabirle best of both worlds derler. İki tarafın da en iyi kombinasyonu bence. Güzel yani ararsanız bulabiliyorsunuz gerçekten ve benim için birebir kopyadan çok daha anlamlı. Güzel. Güzel soruydu ve içimizi dökmüş olduk. Yani. Teşekkür ediyoruz takipçimize bize bu fırsatı sunduğu için. Hemen son sorumuza geçiyoruz. Son birkaç yıl özelinde teknolojik yenilik anlamında saatçiliğe yeni bir soluk getireceğine inandığınız gelişme hangisi oldu? Ya ben bu soruya teknolojiyle, gelişmelerle çok daha yakın olduğunu düşündüğüm hani Doruk'un cevap vermesinin daha hani doyurucu olacağını düşünüyorum. Tabii. Keza senin için de öyle. Yani ben bu soruyu pas geçiyorum kendi adıma. Ben de Doruk'tan açıkçası cevabı duymak isterim. Kendisi bizi bu konuda aydınlatabilir diye düşünüyorum. Büyük bir sorumluluk yükledik. Büyük bir sorumluluk, evet, doğru söylüyorsun. İkiniz de topu bana attığınıza göre bir şeyler söylemeye çalışayım. İsviçre mekanik saatçiliğini göz önüne aldığımızda çok sıkı kurallar içerisinde hareket eden bir endüstri. Bu kurallar içerisinde de mekanizma teknolojileri bence oldukça iyi bir ilerleme kat etti. Mekanizmaların hem zaman tutma kabiliyetleri, hassasiyetlerindeki iyileştirmeler hem de bakıma olan ihtiyaçların azalması bence en azından bu sıkı kurallar dahilinde atılabilecek en teknolojik adımlardı. Mesela Panerai'ın Lab ID modellerinde yine bu durumu fazlasıyla gördük. Zenith'in yeni modelleri olduğunu biliyorum. Belki siz detay eklemek istersiniz. Ama her zaman söyler Serdar Oğal, Happy Top'u 4 santim çapındaki bir yuvarlağın içine ne kadar yenilik sığdırabilirsiniz diye. Bu anlamda mekanizma teknolojileri işin mutfağındaki teknolojiler gibi gözükse de tüketicilerin satın alma motivasyonlarını ve saatlerin teknolojik niteliklerini bence fazlasıyla artıran detaylar. Bence iyi yapmışız yani bunu Doruk'a bırakmakla o sorunun cevabını. Ben sadece hani Doruk'un bahsettiği Zenith modelinin Defi Inventor olduğunu tahmin ederek ona bir ekleme yapmış olayım. Yani Huygens'ten beri yaklaşık 400 yıldır kullanılan pandül tipi, sarkaç tipi mekanizmayı çok daha farklı şekilde yorumlayan, bileşen sayısını ciddi şekilde azaltan, servis aralıklarını ciddi şekilde uzatan, sağlam, dakik ve dış etmenlerden neredeyse hiç etkilenmeyen bir mekanizma. Ben bunu gerçekten İsviçre saatçinin geleceği olarak görüyorum. Ama tabii zaman gösterecek. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Yani ben yine böyle daha hani saatlere duygusal bağlantısı olan biri olarak çok büyük bir gelişme kabul ediyorum. Harika bir hareket ama yani yine beni tatmin eden bir gelişme değil. Ben çünkü saatlerin biraz daha böyle hani duygusal tarafının öne çıkmasını istiyorum. Bırak arada bozulsun, servise götürelim, ne bileyim yağlasınlar, o olsun bu olsun. Yani bir saat atıyorum yani senelerce çok uzun seneler kullanmak, çok uzun seneler hiç bozulmadan saklayabilmek. Yani ne bileyim biraz bu işin hobinin içinde de bu tarz detayların da olması gerektiğini düşünüyorum.
Katılıyorum, önemli bir teknolojik gelişme ama bu teknolojik gelişmeler işin ruhsal, daha doğrusu duygusal tarafını maalesef azaltıyor yani. Doğru söylüyorsun. O şekilde düşünmemiştim. Şimdi düşününce evet. Yani hiç pislenmeyen bir araba gibi ama meraklıysan yıkamak istiyorsun yani. Yani çamura girelim çıkalım bir şeyler olsun yani. Biraz eskimesi, biraz ne bileyim o hissiyatı bize vermesi gerekir diye düşünüyorum. Katılıyorum. O yüzden teknolojik gelişmelerin karşısında olmasam da çok da saatlerin işte hayatını değiştirecek şeyleri de fazla ne bileyim takdir etmiyorum diyebilirim kendi adıma yani. Bazen agresif, bazen duygusal. Evet, her şeyi yaşadık bugün yani. Var mı başka soru? Sorularımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki videomuz için yine takipçilerimizden bize birbirinden farklı ve zorlayıcı sorularını sosyal medya kanallarıyla iletmelerini rica ediyoruz. Evet, bu arada yine yayınladığımız videoları en kısa sürede haberini almanız için kanalımıza abone olmanızı da rica ediyoruz, hatırlatıyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.